Merhabalar, ben Yüksel, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda bu güzel şapkanın yapılışını anlatmaya çalışacağım. Yıllar önce sanırım Kore örgü sayfalarından birinde görmüştüm. Çok beğendiğim için kız torunum olursa örerim diye dosyalara atmıştım videoyu. Geçen gün bakarken dosyalara onu gördüm. Dedim bu şapkayı mutlaka yapmam lazım. Gerçi torunum 8 aylık. Bu şapkada 3-4 yaşa kadar kullanabileceği bir şapka oldu. Biraz da hani başını acıtmasın diye kağıt örgüyü o yüzden büyük ördüm. İleriki yaşlarında kullanır. Şimdi ona daha yumuşak şöyle iplerle bu şapkanın aynısını öreceğim. 1-2 yaş için bir şapka öreceğim. Daha sonrasında bu şapkayı çok rahat kullanabilir. Hani belki sert yapısından dolayı rahatsızlık verir diye düşündüm. Dediğim gibi bu 3-4 yaşa kadar çok rahat kullanılabilecek bir şapka. Aynısını bu biraz çok yumak olarak duramıyor. Kendi içerisinde de çok dağılan bir ip. Biraz zor zapt ediyorum. Normalde şu kağıtları bile yani kağıtları varken bile zor sarılı halde kalabiliyor. O yüzden buradaki dağınıklık biraz göze hoş görünmüyor ama böyle bir ip bu işte. Hemen başlayalım örmeye. Şu etiketinde biraz şöyle yakından bilgilerini göstermek amacıyla şöyle. Eğer bulamazsanız ki bulamayabilirsiniz, normaldir. İlla aynı ipte olması gerekmiyor zaten. Şapka biraz dolgulu bir örgü ister. Yani çanta gibi düşünmeyin. Çanta daha sık isteyebilir örgü dokusunu. Ama şapka çanta kadar olmasa bile gene de bir sıklık ister. Bir güçlü doku ister. O yüzden öreceğiniz zaman mesela kağıt iple örecekseniz ben 3,5 numara kullanıyorum. Biraz da kağıt ipin inceliği ve kalınlığı da önemli. Kalın olursa 4 numaraya kadar kullanabilirsiniz. Ama genelde 3,5 numara ya da 3 numara eğer ince olursa iyi oluyor. Biraz da elinizle alakalı. Normal iple örerseniz açıklamalarında mesela 4 numara tığ diyorsa 3 numara kullanın. Ya da 3,5 numara kullanın. Yani orada yazanın mutlaka 1 ya da yarım numara daha düşüğünde örün ki biraz dokulu olsun, biraz sıkı olsun. Çanta kadar olmasa bile. Şimdi hemen başlıyoruz. Bir tane ilmeği bu şekilde sıkılaştıralım. 1 2 zincir. Sonrasında ilk çektiğimiz zincire 8 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 sonra ipi şöyle alalım. Devam edelim. 5 6 7 8 8 tane sık iğnenin üzerine 1 2 3 4 5 6 7 8 çift batacağız. Her sık iğnenin üzerine 2 tane sık iğne öreceğiz. Şu ilk aldığımız ilmekti. Bir tane örüyorum. Yeri kaybetmemek için özellikle yeni başlayanlar aynı ilmeğin içerisine bir tane daha 2 tane örmüş oldum. Sonra diğerine 2 tane, diğerine 2, 16 oldu. 8 başlamıştık. Çift batarak 16 ilmeğe ulaştık. İğneyi çıkarıyorum. İlk çift battığımız
ilmeğin içerisine bir tane örüyorum. İğneyi tekrar kullanıyorum. Normalde bu şekilde örgü örerken şu ipi ben biraz daha uzun bırakırım. Yeri bazen insan dalıyor, kaçırabiliyor. O yüzden şuradaki ipi örerken bir böyle, bir böyle, bir böyle, bir böyle kullanarak ipi işaret iğnesi yerine iyi oluyor. Daha pratik oluyor. Ama şimdi kafa karıştırmasın. Çünkü aynı renk olduğu için gözüksün diye iğne kullanıyorum. Şimdi bir tek bir çift öreceğiz bu sırada. Bir tane tek ördüm zaten. Şimdi bir tane çift örüyorum. Aynı ilmeğin içerisine. Sonra bir tane tek. Sonra bir tane çift. Aynı ilmeğin içerisine. Bir tane tek. Bir tane çift. Sıra sonuna kadar. Bir tane tekten sonra sırayı çift bitiriyorum. Zaten başlarken de tekle başlamıştık. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift sırayı eşitlemiş olduk. Çiftle bitirdik. Başladığımız tekti. Şimdi diğer sırayı örüyoruz. İğneyi çıkarıyorum. 2 tek, bir çift öreceğiz. Bir tane ördüm. İğneyi takıyorum. Bir tane daha tek ördüm. Şimdi çift. İki tane tek. Şimdi çift. Sırayı iki çift, iki tek, bir çift olarak bitiriyorum. Sıra sonunda 2 tekten sonra son sık iğnenin üzerine çift örerek bitiriyorum. Başlarken zaten 2 tek başlamıştık. Çiftle bitince bu sırayı da eşitlemiş olduk. Şimdi diğer sıra 1 2 3 4 sıra bitti. Şimdi 5. sırayı öreceğiz. Bu sırada örgüyü şaşırtacağız. Çünkü bütün bu şekilde örmeye devam edersek 8 tane köşe oluşacak ki biz bunu istemiyoruz. Sadece şapka örerken değil, çanta tabanı örerken de bu şekilde örüyoruz ki bütün çok düzenli bir şekilde artışlar birbirini takip etmesin ve köşeler, artış köşeleri oluşmasın diye. Çanta tabanında da güzel olmuyor çünkü. Şimdi ne yapıyoruz? Örgüyü şaşırtıyoruz. Bir tek, bir çiftle başlıyorum önce. Bir tek ördüm. İğnemi hemen takıyorum. Şimdi bir tane çift öreceğiz. Aynı yere bir kere daha. 2 tek, bir çift örmüştük 4. sırada. Bu sırada 3 tek, bir çift örmemiz gerekiyor. Ama örgüyü şaşırtıp burada bir tek, bir çift ördüm. Şimdi artık 1 2 3 tek, bir tane çift. Aynı yere 2 tane oldu. 3 tek, 1 2 3 tek, 1 2 3. Şimdi 1, gene aynı yere 2. Sırayı bu şekilde bitiriyorum. Sıra sonunda çift ördükten sonra 1, sonra yanındakine 2 örüp başlangıç ilmeğimizde tekti. 3'e tamamlamış oluyoruz. Bu sırayı da eşitledik.
ve artış sıralarını da değiştirdik. Birbirinin üzerine takip etmeyecek ve artık köşeler oluşmayacak. Yuvarlak bir örgü oluşacak. Bu arada tığ numaram 3,5. 4 numara ile bile örülebilecek bir ip olduğu için bir yarım numara daha küçük tığ kullandım. Siz de öyle bir yarım, bir numara daha düşük tığ kullanırsanız şapka için iyi oluyor. Şimdi 6. sırada şuralarda biraz fazlalıklar hissettim. Görünüyor zaten. Bunu hissettiğiniz zaman bir sıra hiç arttırmadan örüyoruz. İğneyi alıyorum. Bir tane örüp hemen işareti takalım. Bunu unutmayın. Hele ilk yeni başlayanlar, yeni öğrenler sonra sökmek zorunda kalırsınız. Bulamazsınız yerinizi. Şimdi bir tane ördüm ve bütün sırayı tek örerek şuradaki fazla görüntüyü dağıtmak için hiç arttırmadan sık iğne öreceğim sıra sonuna kadar. 7. sırada 4 tek bir çift örüyoruz. Bir tanesini örüp iğneyi takıyorum. Bir tane ördüm. 2 3 4 tane tek ördükten sonra bir çift. Gene 1 2 3 4. Şimdi gene çift. 1 aynı yere 2. Sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. 1 2 3 4 tek ördükten sonra son ilmeğe çift örüyoruz. Zaten 4 tekle başlamıştık. Çiftle bitirince bu sırayı da eşitlemiş olduk. Sıra sonunda 1 2 3 4 tek ördüm. Son ilmeğe bir, geri aynı ilmeğin içerisine 2. Yani çiftle bitirdim. Zaten başlarken de 4 tekle başlamıştık. Çiftle bitince bu sırayı da eşitlemiş olduk. Yani 4 tek bir çift. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 sıra ördük. 8. sırayı örmeye başlıyoruz. Arttırdığımız yerlerin yerini değiştiriyoruz hemen. Bu üçgenler, izler oluşmasın diye. 1 2 tek ördüm. Hemen ilk ördüğüme iğneyi takıyorum. 2 tek ördükten sonra bir tane çift. Yedinci sırada 4 tek bir çift örmüştük. Şimdi 5 tek bir çift öreceğiz. Ama önce ne yaptık? 2 tek bir çift ördük. Bundan sonrası 5 tek. 2 1 2 3 4 5. Şimdi çift. 5 çift tek bir çift olarak sırayı tamamlıyoruz. Şimdi çift ördükten sonra burada son 3 tane ilmeğimiz var. Tek öreceğiz. Yani bir çift 3 tek olarak sırayı bitiriyorum. Çünkü başlarken de 2 tekle başlamıştık. 5'e tamamladık 3 tekle birlikte. Gene sırayı eşitlemiş olduk. Şimdi 5 tek bir çiftten sonra 6 tek bir çift öreceğiz. Başta 5 tane tek öreceğiz. Bir taneyi ördüm. 1 2 3 4 5 tek.
1 2 3 4 5. Şimdi bir tane çift. Bundan sonra 6 tek bir çift öreceğiz sıra sonuna kadar. 1 2 3 4 5 6. Şimdi çift. Aynı ilmeğe 2. 6 tek bir çift olarak sırayı bitiriyoruz. Sıra sonunda 6 tek bir çift ördükten sonra son bir tane ilmeğimizin üzerine tek örüyorum. Burada da 5 tek başlamıştık. Buradaki tekli 6 oldu. Gene sıra eşitlendi. 10. sırada ilmeği çıkartıyorum. Şimdi 7 tek bir çift öreceğiz. Bir tane ördüm. Bir, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi çift. 1, aynı yere 2. Bu şekilde sırayı tamamlıyoruz. 10. sırada 7 tek bir çift, son ilmeğimize çift batıyoruz ve bitiyor sıra. Gene bollaştı. Şuralarda fazlalıklar hissediyorum. O yüzden şimdi tamamen hiç arttırmadan bütün ilmeklere tek batarak sık iğne örüyorum sıra sonuna kadar. Her ilmeğe tek örerek 11. sırayı da bitirdim. Görüldüğü gibi yüz yuvarlak, hiç köşeleri belli olmayan, artış yerleri belli olmayan örgü büyüyor. Şimdi yeterli büyüklüğe gelene kadar öreceğim. Sanırım aynı ölçüyü kullanacağım. Tabii ki biri kağıt ip, biri normal ip. Farkı olacak tabii ki, ama tığ aynı tığ. İkisinde de 3,5 numara kullanıyorum. Aynı ölçüyü yapacağım. Bu 1-2 yaş, bu da 2'den sonra 3-4 yaş, hatta 5 yaşa kadar kullanabilecek bir şapka. Şimdi 12. sırada 7 tek bir çift örmüştük. 12. sırada 8 tek bir çift öreceğiz, ama tabii ki gene artış yerini değiştireceğiz. 8 tekin yarısını alıyoruz. 4 tekle başlıyoruz. 4 tek bir çift, sonrasında 8 tek bir çift olarak devam ediyoruz. İğneyi çıkardım. 1 2 3 4 tek ördüm. 1 2 3 4. Şuraya takıyorum. Yerimizi kaybetmeyelim. Şimdi bir çift. 1, aynı yere 2. Şimdi 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. Şimdi çift. 1 2. Çift örgüden sonra 1 2 3 ve son 4 oldu. Zaten 4 tekle başlamıştık. 8 oldu. Bu sırada eşitlendi. 13. sıraya 9 tek bir çiftle başlıyoruz. Bir tane örüp iğneyi takıyorum. 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9. Şimdi çift. 1, aynı ilmeğe 2. Sıra sonuna kadar 9 tek bir çift olarak devam ediyoruz. 9 tek, son ilmeğe bir çift örüyorum. 9 tekle başlamıştık ve sırayı tamamlıyorum. Bu sıra kadar, aynı bu kadar ördüm bu şapkanın tepesine. Tabii ki bayağı büyük oldu bu kağıt iple. Normal iple bu kadar oldu. Bu da yetmedi. Yani bir sıra daha örmem gerekiyor. Öyle gözüküyor. Şimdi bir sıra daha ekleyip sonrasında şuradaki düz örgüye geçiyorum. 13 sıra ördük. Şimdi 14. sırayı öreceğiz. 9 tek bir çift örmüştük. Şimdi bu sırada, bu zaten bizim son sıramız olacak. 10 tek bir çift öreceğiz. Fakat 10 sayısının yarısını öreceğiz önce. Yani 5 tek bir çift öreceğiz. Sonrasında 10 tek bir çift olarak devam edeceğiz. Bir tane ördüm. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 tane ördüm. Şimdi bir aynı yere 2. Bundan sonra 10 tane örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Şimdi çift. Aynı ilmeğe bir tane daha. 10 tek bir çift olarak son sırayı tamamlıyoruz. Bir tane çiftten sonra kalan 5 ilmeğimizi de sık iğne olarak örüyoruz. 3, 4, 5. 5'te başlamıştık zaten. 5 tek. Tamamı 10 oldu. Ve son arttırma sıramızı da bu şekilde örmüş olduk. Bundan sonraki örgü tamamen sık iğne olarak yaklaşık bir 9 santim kadar, 8, en fazla 9 ya da 8 santim kadar öreceğim. Şuradaki yüksekliği öreceğiz. Sadece sık iğnelerle, hiç arttırma eksiltme yapmadan. Çevresi 46 santim. Bu 1-2 yaş, 1,5 yaş için falan çok ideal bir ölçü. 2 yaşa kadar. Tepeden uca kadar da şöyle ölçelim. 16 santim. Standart bir ölçü. Ama gene de giyecek kişinin kafa ölçüsünü alarak örmek en iyisi. Üst kısmı bitirdik. Sıra şuradaki fiyonk ve terek kısmına geldi. Şimdi buradaki yükseltiden sonraki bölüme başlıyoruz. Sıra olarak sayı da vereyim. Tabii ki bu her zaman söylüyorum, ip, tığ, el çok fark eder diye. Ortalama bir ölçü olması için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Buraya kadar tepe ölçüsüydü. 14 sıra örmüştük. 14 sıradan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 sırada düz ördük. Hiç arttırma eksiltme yapmadan. Düz olarak da 19 sıra ördük. 9 santim oldu. Bu sırada artırıyoruz. İğneyi çıkaralım. Çift batıyorum.
1, aynı ilmeğin içerisine 2. Hemen çift battığımız ilk ilmeğe iğnemizi takalım. Başlarken, sıraya başlarken arttırarak başlıyoruz. Sonrasında 1, 2, 3 tek. Şimdi çift. Sonuna kadar bir çift 3 tek olarak çiftle başladık. 3 tek bir çift olarak buraya kadar örüyoruz. Burada fiyongu oluşturacak 50 adet zincir çekiyoruz. Sıranın sonunda şimdi burada 50 zinciri çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 50 zincirden sonra sıranın başına bir sık iğne. Bu şekilde fiyongu oluşturacak zinciri de çekmiş olduk. Devamında 2 tane ördük. Hemen başa iğnemizi takıyorum. Şimdi şapkanın etrafını sık iğnelerle örüyoruz. Sonra zinciri de aynı şekilde öreceğiz ama biraz değişik batacağız zincire. Buraya kadar örüp onu da anlatıyorum. Şapkanın etrafını sık iğnelerle ördüm. Zinciri bu şekilde örmüyorum. Normal böyle öreriz ama böyle örmüyoruz. Çünkü burası da fiyongun bir kenarı olacak. Yani diğer bir kenarı olacak. O yüzden muntazam durması gerekiyor. Şöyle örgüyü çevirince şu tersinde gördüğümüz şurada pirinç taneleri gibi şu yükseltiler var. Oralara batıyoruz. Zaten kolay gözüküyor nereye batacağımız. Şurada gördüğümüz şöyle kabartılı gözüküyor zaten. Oralara batarak örmeye devam ediyorum. Çünkü şimdi örgünün düzünden baktığımız zaman şöyle bunu ördükten sonra şöyle baktığımız zaman gayet muntazam bir görüntü. Yani fiyongun her iki kenarı da düzgün görünmesi gerekiyor. Diğer şapkada bunu yapmadım. Hiç aklıma gelmedi. Görüntüsünü beğenmedim. Ama bunu örerken aynı şekilde yapmıyorum. Şurada gördüğümüz ilmeklere batarak ön tarafı şöyle düzgün bir şekilde görünmesini sağlıyoruz. Gayet güzel bir görüntüyle ilk sırayı, yani fiyongun ilk sırasını örmüş olduk. Başlangıçtayız. Şimdi bu sırada burayı zaten hiç arttırmadan ördük bu sırayı. Şimdi bir tane ördüm. 2 3 4 tane tek, bir tane çift öreceğiz. 1 2 3 4. Burası başlangıç noktamız. Şimdi çift örüyorum. 1, aynı ilmeğe 2. Gene devam ediyorum. 1 2 3 4 ve çift. 1 2. Sırayı da bu şekilde tamamlayıp kurdelenin üzerinden de örüp bitişe kadar geliyoruz. Evet, sırayı 1 2 3 4 tek, bir çiftle tamamlıyoruz. Zaten tekle başlamıştık. 4 tekle. Şimdi
Bundan sonra 3 sırayı hiç arttırma yapmadan örüyoruz. Sadece sık iğne örerek 3 sıra ilerliyoruz. Üç sıra sık iğne örgüsünden sonra fiyongun örgüsü 1 2 3 4 5 sıra örülmüş olacak. Şimdi bu sırada iğneyi çıkaralım. Hemen bir çift örüyorum. 1, aynı ilmeğin içerisine 2. İğneyi takalım hemen. Bir çiftten sonra 5 tek örüyoruz. 1 2 3 4 5. Burada çift ördük. 1 2 3 4 5. Şimdi 1, aynı ilmeğin içerisine 2. Sırayı 5, bir çift 5 tek, bir çift 5 tek olarak tamamlıyoruz. 1 2 3 4 5 tekten sonra zaten çift başlamıştık. Yine sırayı eşitledik. Böyle bir tek başlayıp sonra çiftle başladığımız zaman gene arttırma yerlerini üst üste getirmemiş oluyoruz. Şimdi bundan sonra 5 sıra sadece sık iğne örüyorum. Hiç arttırma yapmadan. Yalnız eğer gerekirse, yani o 5 sırayı örerken bu bolluk tolere etmezse arttırmadan örmeyi, arada mesela 3 sıradan sonra ister gibi geliyor bir arttırma. Şimdi bakacağım. Bir 3 sıra öreyim. Bu şimdi arttırdığımızla birlikte 5 sırayı kaldırmasa bile 3 sırayı tolere eder gibi görünüyor. Belki 4. sırada ufak bir arttırma daha yaparız kasmayı önlemek için. 5 sırayı ördüm ve hiç arttırma gerektirmedi gerçekten. Tam denk geldi. Şurada oyasını başladım. Gene sıranın başından. Basit bir oya. Şurada onu da hemen göstereyim. O 5 sıradan sonra yeterli oldu. Kalınlık da bence iyi oldu ölçüler. Bir sık iğne, 2, 3, üçüncünün üzerine 2 zincir, yanındaki dibine değil yanındakine bir sık iğne, 2, 3. Hemen 3 tane sık iğneden sonra 2 zincir, dibine değil yanındakine 1 2 3 sık iğne, 2 zincir, yanındakine dibine değil hemen yanındakine 1 2 3 sık iğne, 2 zincir. Bu şekilde hafif bir oyayla şapkayı şuraya kadar, yani sıranın bittiği şu zincirin başladığı yere kadar, burada ördüğümüz fiyonk kısmı, zincir çekerek ördüğümüz fiyonk kısmına oya yapmıyorum. Burasını boş bırakıyorum. Sadece sıra başından başladım ve zinciri örmeye başladığımız yere kadar. Fiyonk kısmında herhangi bir oya yok. Oyayı tam şuradaki zinciri örmeye başladığımız yere kadar devam ettim. Sonrasında fiyongun olduğu bölümü ilmek kaydırarak örüyorum.
sık iğne yaparsam biraz daha kalınlaşır diye düşündüm. O yüzden ilmek kaydırarak başladığımız noktaya kadar örüyorum. Bu fiyongun ortasını bu şekilde tutturmak için ufak bir parça örüyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane yeterli. Bir zincir daha çekip ördüğüm zincirlerin üzerine sık iğnelerle dönüyorum. Böyle bir şerit, 3 sıralık bir şerit öreceğim. Şuraya kadar geliyorum. Bir zincirle ikinci sıraya geçiyorum. Dibine bir sık iğne ve diğerlerine de bu şekilde bir sıra daha öreceğim. Toplam 3 sıra yeterli olacak. Fiyongun tam ortasını bulmamız gerekiyor. Şöyle tam denk getirerek şuraya bir işaret yapalım. Tam ortasına denk getirecek şekilde şöyle yerleştirelim ve bu şekilde de fiyonk haline getirelim. Sarıyoruz şöyle. Sıkı bir şekilde üst üste getirerek çok sıkı bir şekilde fiyonk haline gelmesi gerekiyor çünkü. Uzun bile yapmışım. Bu kadar uzun olmayabilirmiş de. Şuradan alalım iğneyi. İyice sardıktan sonra şimdi dikiyoruz. Kontrol edelim. Sarmış mı sıkı sıkı diye. Yani 8 ilmekte 7-8 ilmekte yeterliymiş bu şeridi örmek için. Üst üste geldi burada. Ama iyi oldu. Biraz da kalınlık oldu. Şimdi eşit oldu iki tarafta. Bunu alıyorum. İğne de üzerinde. Şuraya, şu açıklığın hemen üzerine buraya sabitliyorum. Ve dikmeye başlıyorum ki muntazam dursun fiyongu. Şöyle buraya sabitleyince güzel oluyor. Yoksa fiyonk aşağı doğru sarkma yapar. Evet, bitti sayılır. Evet, şapka çok çok güzel oldu gerçekten. Şu kısımlarından da minnacık bir tutturdum. Sabit dursun, fiyonk oynamasın diye. Çok harika bir şapka oldu. Ölçüleri gayet güzel. Tam yaptığım, yani nasıl yaptıysam aynı şekilde örerseniz birebir çok muntazam şekilde ilerlediğini göreceksiniz şapkanın. Bir sıra fazlasıyla aynı şekilde, bu da aynı şekilde örüldü. Biri hasır 4 yaşına kadar, biri
2 yaşına kadar gayet güzel. Merhabalar, Formda. Ben Yüksel, kanalıma hoş geldiniz. Şapkayı, çantayı ördük. Şimdi sıra sandalette. Gene bunların hepsi aynı marka iple örüldü. Biraz gerçeğe uygun olsun diye böyle bir renk kullanmak istedim. Yoksa patiyi ördüğünüz rengin aynısını tabanda da kullanabilirsiniz. Çift taban kullanıyorum. Bundan bir tane daha örüp şuradaki dikişlerle birbirine ekleyeceğiz. Güzel, sert, dik duran bir taban elde edeceğiz. 3 tane ahşap boncuk. Tığ numaram 2,5. Umarım görünmüştür. Görünmese de açıklama bölümüne yazarım. Evet, sandaletin taban ölçüsü 12 santim. Tam 12 santim. Yani 20 numara 1-1,5 yaş için gayet iyi bir ölçü. 2,5 milimetre tığ ile tabanları ördüm. Buradaki sandalette gene 2,5'la üst kısmı da ördüm. Sadece şuradaki kurdele ya da fiyonk örgüyü 3'le yaptım. Burada 2,5'la gene tabanı ördükten sonra üst kısmı tamamını 3 milimetre ile ördüm. Çok bir fark olmadı. Bu daha ince, daha diri bir örgü oldu. Bu biraz daha kalın, biraz daha yumuşak bir örgü oldu. Ama her ikisi de gayet güzel. Bir daha örersem sanırım gene 3 ile yaparım örgüyü. Ama taban 2,5. Biraz sert ve diri olması gerekiyor. Zaten çift taban kullanıyorum. Şimdi hemen bir tane daha örelim ve patiye başlayalım. 21 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 1, 2, 3. Şöyle üçüncüye bir sık iğne, aynı ilmeğin içerisine bir tane daha. Burada aynı ilmeğe battığımız 2 sık iğne topuk kısmına denk geliyor. Şimdi sık iğne örmeye devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sık iğne ördükten sonra ipi alıyorum. Bir tane yarım trabzan. Tamamını çıkarıyorum. Doluyorum. Şimdi trabzan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Buraya 2 tane aynı ilmeğe battıktan sonra 9 sık iğne,
bir tane yarım trabzan, 7 tane de ikili trabzan ördüm. Son ilmeğe 7 trabzan örüyorum. 1 2 3 4 şu ipi geriye alıp boşluk kalmaması için 5 6 ve 7. 7 trabzan ördükten sonra son ilmeğin içerisine sıraya devam ediyoruz. Karşısındaki trabzanın üzerine trabzan örerek devam ediyoruz. 2 3 4 5 6 7 7 trabzan örüp son zincirin içerisine 7 trabzan örmüştük. Tekrar karşılıklarına batarak 7 trabzan ördük. Bir yarım trabzan, sonrasında 9 sık iğne örüyoruz. 9 sık iğneden sonra başlarken ilk ilmeğe 2 kere batmıştık. 2 sık iğne örmüştük. Aynı ilmeğin içerisine 2 sık iğne daha örüyorum. Patiğin diğer yarısı için ve başladığım ilk sık iğnenin üzerine bağlıyorum. 2 zincir doluyorum. Gene ilk ilmeğin içerisine 1 ve 2. Topuk kısmında artırmalar yapıyoruz. 2 tane trabzan ördüm. Şurada bir üst sıraya çıkarken çektiğim 2 zinciri trabzan olarak görmüyoruz. Bunlar başlangıç ve bitiş yerinde güzel bir dolgu oluşturuyor bu zincirler. Şimdi yanındaki ilmeğin içerisine de gene aynı ilmeğe 2 tane topuk kısmında 2 tane arttırma yaptık. Trabzanlarla devam ediyorum. Şurada 7 trabzan aynı ilmeğe örmüştük son zincirin içine. Oraya kadar ördüm. Sonra o 7 zincirin her birine çift batıyorum. Sonra diğerine aynı ilmeğe 7 tanesini de çift batarak devam ediyorum. 7 tane trabzan vardı. Çift batarak 14 trabzan oldu. Şimdi sırayı takip ederek topuğa kadar örüyorum. Şimdi topuk kısmında başlarken 2 sık iğnenin üzerine ikişer tane trabzan örmüştük. Biterken sıra 1, aynı ilmeğin içerisine 2. Sonra son ilmeğin içerisine gene 1 ve 2. İlk trabzanın üzerinden bağlıyorum. 1 2 zincir, hemen dibindeki ilmeğe gene aynı ilmeğin içerisine arttırmamızı yapıyoruz. 2 trabzan, sonra tek, gene bir arttırma, aynı ilmeğin içerisine 2 arttırmamızı örmüş olduk patiğin yarım tarafında. Şimdi
trabzanlarla burun kısmına kadar örüyorum. Burun kısmında 7 taneden 14 taneye çıkan ilmeklerin, trabzanların üzerine geldik. Başladığı noktada yine bir arttırma örüyoruz. Sonra tek trabzan, sonra yine bir arttırma, tek, bir arttırdık, bir tek, bir arttırdık, bir tek olarak sırayı, yani arttırma yerini bitiriyoruz. Bir çift bir tek olarak 7 tane arttırmamızı şuradaki arttırmanın bitimine kadar örüyoruz. Şimdi topuğa kadar gene trabzanları örmeye devam ediyorum. Topuk kısmında arttırma sırasına geldik. Şurada çift battığımız trabzanın ilkine gene çift batıyorum. Sonrasında tek, sonra gene çift, sonra tek. Sıraya da çift başlamıştık ve bağlıyoruz. Şimdi gene 2 zincir, ilk ilmeğin içerisine iki trabzan, bir, iki tek trabzan, bir arttırdık, iki tane tek ördük. Şimdi gene çift, çift, tek, tek, çift. Şimdi trabzanlarla burun kısmına kadar örüyorum. Burun kısmında da topuk kısmında yaptığımızın gene aynısını örüyoruz. Arttırma trabzanındayız. Bir tane çift örüyoruz. Sonrasında iki tek, çift, şimdi iki tek, bir, iki. Burundaki şu arttırma trabzanları bitene kadar bir çift, iki tek olarak ilerliyoruz. Gene 7 kere arttırma yapmış oluyoruz ve normal trabzanlarla bitiş yerine ilerliyorum. Topuk kısmında arttırmalara geldik. İlk arttırma üzerine bir tane çift örüyoruz, arttırıyoruz. Sonra iki tek, bir, iki. Şimdi aynı ilmeğin içerisine çift. Şimdi iki tek. Zaten çiftle başlamıştık. Sırayı bağlıyorum ve bitti. Sırayı şöyle de ekleyebiliriz, bağlayabiliriz. Son trabzandan sonra ilk trabzanın içinden alırız. Şuradaki son trabzanın
Bu şekilde gayet muntazam bir bitiş örebiliriz. Sonra içeriden saklayıp kapatabiliriz. İki tabanın da düz taraflarını dışarı veriyoruz. İçeride kalıyor. Dışlar içeride kalıyor. Şurada başladığımız noktada karşı tarafa da aynı şekilde başladığımız noktadan ipi sıkılaştırıyorum şurada. İçeri alıyorum. Üst katta tadilat var. Bir sürü gürültü geliyor. Yapacak bir şey yok. Katlanıyoruz. Yandaki ilmeğe karşılığına gelmesine dikkat edelim. Tabanları 2,5'la ördük. Onu da söyleyeyim unutmadan. Tabandan sonra hem dikişler hem üst kısmını 3 milimetre tığ ile örüyorum. Her bir ilmeğin tam karşılığına batmaya dikkat edelim. Atlamadan, ilmek kaydırmadan muntazam bir kaydırma dikişi yapalım. Başladığım noktaya kadar örüyorum. Tabanı ördükten sonra şu arka kısmında çok fazla iplik ya da şuradaki farklı renklerin dikiş izleri, kaybetme izleri gözükmemesi gerekiyor. Şurada yaptığımız dikiş, mavi dikişin burada kalan ipleri bu dikişin içerisinden geçirerek kaybedelim. Yoksa herhangi bir yerlerden yürüterek çok çirkin bir görüntü oluşuyor tabanda. Böyle tertemiz bir görüntü olması için kalan ipleri kenarlardaki dikişlerden kaybediyoruz. Şurada bir tane dikiş mecburen gözüküyor. O da parmak arasını monte edildiği yer. Bunu da söyledikten sonra patiğin üst kısmına başlayalım. Ben burada işareti aldım ama tamamen öreceğiniz bebeğin ayak ölçüsüyle yapacağınız işaretler bunlar. Şurada şuraya kadar ölçü aldım. Şu şekilde başlangıç noktasından başlamıştık, ölçmesi daha kolay olur diye. Buradan dikişleri saydım. 14 dikiş saydım. 15.'ye iğneyi taktım. 14 dikiş saydım. 15.'ye taktım. Şimdi buralarda şu kısımları örüyoruz. Buraya ipi bağlıyorum, sıkılaştırıyorum. Şuradaki ördüğümüz kaydırma ilmeklerine yapıyoruz. İpi de içinden yürütebildiğimiz kadar. Bir, tekrar iki, 5 tane sık iğne ördükten sonra şuraya bu işaretin 1 2 3 4 5 buraya bağlayacağım. Buradan buraya kadar da sık iğne öreceğiz. 14 tane zincir yeterli oluyor. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Tabi bu öreceğiniz bebeğin ayağına göre ölçerek yapacağınız için sadece bir fikir olması açısından, yani bunu çektiğiniz zaman şöyle çok dışarıda durmaması gerekiyor. Biraz içeride kalması gerekiyor. Yoksa çok bol olur.
topuk üstünde durmaz şu bant. 14 tane zinciri çektim. 1 2 3 4 5.'ye işaret iğnesine kadar 5 sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi şuradaki bandı, parmak arası bandını öreceğiz. Bunu 14 yapmıştık. Bu bandı da 28 iyi gelmişti. 28 zincir çekiyorum. 28 zinciri şuradaki başladığım yere ilk sık iğnenin üzerine kaydırma ilmeğiyle bağlıyorum. Bir zincirle üst sıraya çıkmak için şuraya bir sık iğne, 1 2 3 4 5, her sık iğneye bir tane sık iğne ördüm. Şimdi her zincirin üzerine bir sık iğne, gene buraya 5 tane sık iğne, şuradaki başladığım sık iğnenin üzerine bağlıyorum. Sıra sonunda bağlıyoruz. Bu şekilde parmak arası ve topuk arkası atkısını örmüş olduk. Şuraya monte edilecek. Şimdi üzerine şöyle bir parçası var. Hemen onu da örelim. 15 tane zincir çekelim. 15 zincirden sonra bir tane de fazlasını çekip yandaki zincirlere sıra bitene kadar sık iğne örelim. Bir zincirle şimdi ikinci sırayı öreceğiz. Bu sefer bir tane yarım trabzan, bir tane normal, bir tane yarım trabzan, bir tane normal. Sıra sonuna kadar böyle örüyoruz. Çünkü genişleyen tarafa doğru ördüğümüz için şu ilk ördüğümüz kısım altta kalacak. Daha geniş ördüğümüz kısım üstte kalacak. Bu şekilde buraya dikeceğiz. Başlarken ve bitişte ip bırakarak, çünkü dikiş yapacağımız için şöyle bol olan kenar yukarıda kalacak şekilde dikeceğiz. Bir de şu süsleri, fiyonk görünümlü ya da çiçek görünümlü süsleri örelim. Biraz ip bırakıyorum dikmek için. Şöyle sihirli halka içerisine 1 2 3 zincir, hatta 2 tane yeterli. Şu zincirden sonra 1 2 3 4 5, gene 2 zincirle şuraya bir kaydırma yapıyorum. Yanlarda 2 zincir, ortada 5 trabzan, 2 zincir, tekrar
1 2 3 4 5 trabzan, 2 zincir, sıkıyorum. Böyle bir görüntü oluşuyor. Şimdi şuraya bir tane boncuk koyarak alttan şu bandın üzerine bunları dikiyoruz. İğne yardımıyla ortaya aldım boncuğu. Sonra yaptığım bandın tam ortasına dikmeye başladım. Hem bandı dikiyorum hem boncuğun içinden geçirip sağlamlaştırıyorum. Yeteri kadar sağlam olmuştur. Sıkılaştırıyorum. Geri kalan örgünün arasında kaybedilecek bir küçük parçası var. Şimdi bu ilkini tam ortaya diktikten sonra şu iki kurdeleyi de yan yana, bunu diktiğim gibi ama mümkün olduğu kadar yan yana, şöyle şuralarda biraz pay kalsın, şu dibe dikmeyin, şöyle birbirine bayağı bir değsinler. Çünkü ayağı giyince açılırsa bunlar da açılır birbirinden. O yüzden mümkün olduğu kadar buralara pay bırakarak mümkün olduğu kadar birbirine değsin, birlikte olsunlar. Bandı bitirdim. Burası dar tarafı şu şekilde, geniş tarafından buraya dikilecek. Ondan önce şu parmak arasını sabitleyelim. Burada da görüldüğü gibi şurası orta. Ortanın bir ikincisinde bağladım. Hatta ortanın bir trabzan gerisi ve ikinci trabzan gerisinden her iki noktadan da bağladım. Şöyle bir ip yeterli, fazla bile. Yan yana koyuyoruz. Bu tarafta, bu da bu tarafta olacak. Yani şurası orta. Bir trabzan, iki trabzan, alta geliyorum. Şöyle ipi alayım önce. Sonra içinden geçiriyorum. Gene aynı noktadan sıkılaştırmayın çok fazla. Böyle gevşek kalsın. Şimdi ipi tekrar alırsam aynı noktadan olmuyor. O yüzden bir tane daha üste çıkıyoruz. Şuraya. Oradan alıyorum ipi. İki noktadan birleştirmiş oluyoruz. Gene içinden aynı noktadan iki trabzan arasından sabitlemiş olduk. Şöyle gevşek bir şekilde burada fazla olan ipleri kaybedeceğiz ama bunu belli ederek değil, gene gizleyerek o mavi dikişleri, yan dikişleri kullanarak bunları da
kaybedeceğiz örgünün içerisinde. Biraz sıkmam gerekiyor. Şöyle. Burasında biraz gevşek. Gayet iyi oldu. Oynuyor. Bunları, ipleri şuradan dikişlerin olduğu yere yürütüyorum. Ve dikişlerin aralarından kaybediyorum. Burada şurada bir tane dikiş gözükecek. Şunun monte dikişi. Onun dışında patiğin arka kısmında hiçbir başka renkte ip gözükmemesi gerekiyor. Temiz bir iş olması için. Bandı geniş ördüğümüz taraf üste gelecek şekilde dikiyoruz. Şu aralarda ilk yaptığımda 6 kaydırma dikiş sayısı var. 1 2 3 4 5 6. Burada da aynı şekilde 6 1 2 3 4 5 6 bırakarak 7.'ye dikmeye başlıyorum. Dikişleri hep bu mavi dikişin hizasından yapıyoruz. Ortada herhangi bir başka renkte dikiş, iplik, bir şey, başka bir şey bırakmıyoruz. Üstü nasıl muntazamsa örgünün, arka kısmı da öyle olmalı. Şimdi bir kere daha üzerinden geçiyorum. Bunu keseceğim, bu fazlalığı. Aralardan dikiş hizasından yeterli. Diğer kenarı da yine işaretlediğim yerden burayı diktiğimiz gibi dikiyoruz ve patik bitiyor. Evet, bu tatlış sandaletler bitti. Ben çok sevdim. Umarım siz de sevmişsinizdir. Videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Sağlıklı kalın.